Hyundai i20 Aktif ile birlikteyiz. i20 Aktif standart i20'den daha farklı olan bir model değil. Sadece üzerinde arazi aracı kostümü diyebileceğimiz maceracı bir kostüm var. O yüzden sizi fazla detaya boğmak istemiyorum. i20'nin nasıl bir araç olduğunu merak ediyorsanız ekranınızın sağ üst köşesindeki i butonuna basarak daha önce Hyundai'da yapmış olduğum i20 testini istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. İster şimdi ister bu testi izledikten sonra o testi izlemeyi bence unutmayın. Şimdi i20 Aktif'in standart i20'lerden nelerinin farklı olduğunu kısaca sizlerle paylaşayım. Öncelikle i20 Aktif'in tasarımından bahsetmek gerekirse ön yüzünün daha çok i20 Coupe'ye benzediğini görebilirsiniz. Çünkü bu tampon formu i20 Coupe'den alınmış. Fakat buraya eklenen parça neticesinde bu araca önden baktığınız zaman daha önce de belirtmiş olduğum gibi biraz daha arazi aracına, biraz daha crossover'a benziyor. Peki profilinde ne gibi değişiklikler var? Ondan da size kısaca bahsedeyim. Buraya çamurluklara eklenmiş olan plastik eklentiler aracın profili boyunca da devam ediyor ve yan marş bir yerlerde daha çıkık ve gövde renginin haricinde onunla kontrast oluşturacak şekilde siyah renkli parçalar kullanılmış. Arkaya doğru da bunun devam etmiş olduğunu görüyorsunuz. Burada yine otomobilin gövdesiyle kontrast oluşturacak şekilde metal bir tane depo kapağına yer verilmiş. Hyundai yetkilileri i20 Aktif'in yürüyen aksamında bir değişiklik olmadığını söylüyorlar. Yani bu araca entegre edilmiş olan yeni 17 inçlik jantlar neticesinde araç yerden biraz daha yüksek görünüyor. Bu da algılayabiliyorsunuz. Ve bir arazi aracı görünümünde olmazsa olmazlardan bir tanesi diyebileceğim bu tavan rayları da i20 Aktif'te standart olarak sunuluyor. Bu görsel olarak araca bir artı katıyor olsa da bir tane dezavantajı var. O da bu araçta bu tavan rayları neticesinde cam tavan opsiyonunu alamıyor olmanız. Arkasına geçtiğimiz zaman i20 Aktif'in ise bence en dikkat çekici bölüm kesinlikle burası. Çünkü yeni tasarım tampon aracın arkadan bakıldığı zaman çok farklı algılanmasını sağlıyor. Bunda en temel etkenler tamponun dışa doğru olan bölümlerinde bu iki tane yuvarlak halkanın hem sis farı hem geri vites lambası olarak kullanılırken otomobile de kesinlikle bambaşka bir hava katmış olması. Ayrıca buradaki difüzör benzeri koruma parçası da i20 Aktif'in arkadan biraz daha estetik görünmesinde pay sahibi. Tasarımı ile ilgili genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse ben i20 Aktif'in diğer standart kardeşlerinden kesinlikle çok daha dikkat çekici ve güçlü göründüğünü söyleyebilirim. Ben bu tasarımı beğendim. Neyse, aracın yükleme hacmi konusuna gelelim. Burası da i20'lerden farklı bir yükleme hacmi sunmuyor. Yani bu sınıftan, küçük sınıftan beklenebilecek gayet yeterli bir bagaj hacmi burada var. Fakat bu yükleme eşiğinin biraz yüksek olması neticesinde eğer buraya ağır yükleri kaldırıp yerleştirmek isterseniz biraz zorlanabilirsiniz. Onun haricinde herhangi bir eksisi yok. İç mekan tabii ki çok ferah değil. Sonuçta i20 Aktif'te her ne kadar bir crossover gibi görünüyor olsa da sonuçta küçük sınıf bir hatchback bu. O yüzden buradaki diz mesafesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesi de fena sayılmaz. Yani iki yetişkin burada rahatlıkla oturabilir. Üçüncü yetişkin içinse bir avantaj var. O da burada şaft tüneli olmadığı için ayaklara fena sayılmayacak bir yer sunuluyor. Ama yine de üçüncü yetişkinin omuzları burada çok rahat etmeyebilir. Hadi artık sürüşe başlayalım. i20 Aktif'in iç mekanı diğer i20'lerden farklı değil kesinlikle. Burada önünüzde okunaklı bir gösterge tablosu yer alıyor. Dokunmatik multimedya ekranından hem müzik sistemine hem telefonunuza hem de navigasyona ulaşabiliyorsunuz.
Onun altındaki klima kumandaları çok basit bir şekilde yerleştirilmiş ve yuvarlak, çevirmeli olan yapısıyla kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Küçük eşyalarınız için tıpkı diğer i20'lerde olduğu gibi vitesin önünde genişçe bir alan, onun arkasında da 2 tane bardaklık yer alıyor. Diğer kardeşlerine göre yerden 2 santim daha yüksekte olan i20 Active'in bu farkını hissetmeniz bence olanak dahilinde değil. Özellikle de otomobili kullanırken, ama dışarıdan baktığınızda bu farkın biraz hissedildiğini söyleyebilirim. Gelelim bu otomobilde yeni olan ve i20 Active'i özel kılan konuya, yani motoruna. i20 Active 2 farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Bunlardan bir tanesi yeni 3 silindirli 1 litrelik turbo beslemeli benzinli motor. Diğeri ise diğer i20'lerden tanıdığımız 1.4 litrelik benzinli ve otomatik şanzımanlı versiyon. Benim test ettiğim versiyonda tabii tahmin edebileceğiniz gibi yeni 1 litrelik motor kullanılıyor. Bu motor yeni bir motor. Yani Hyundai'nin daha önce kullandığı 1 litrelik 3 silindirli atmosferik beslemeli motorun turbo eklenmiş hali değil. Motor küçük hacimli olmasına rağmen tam 120 beygir güç ve 171 Nm tork üretiyor. Yani turbo besleme neticesinde canlı bir yapısında olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de böyle ayağınızın altında bu gücü kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Alt devirlerden itibaren üretilen bu tork otomobilin hafif olan gövdesini tabii çok rahat bir şekilde hareketlendiriyor ve canlı bir yapıda olmasını sağlıyor. Tabii motor 3 silindirli olduğu için o derinden gelen vızıltıyı hissedebiliyorsunuz, ama motorun çalışması kesinlikle düzensiz değil. Bu motor i20 Active'de sadece 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Şanzıman kolay kullanılıyor bu arada. Vites geçişleri kolay ve kemikli olan yapısıyla da bence sürüşe biraz keyif katıyor. Fakat ben sadece otomatik şanzımanlı otomobil kullanıyorum veya öyle bir araç satın almak istiyorum diyorsanız da o zaman i20 Active'in 1.4 litrelik benzinli ve otomatik şanzımanlı versiyonuna yönelmeniz gerekiyor. Motor ve şanzıman günlük kullanım beklentilerini iyi bir şekilde karşılıyor olsalar da dik yokuşlara geldiğiniz zaman en alt viteslere kadar düşmeniz gerekiyor. Çünkü her ne kadar yüksek olan tork alt devirlerden itibaren üretiliyor olsa da sonuçta 3 silindirli motor cılız bir yapıda olduğu için otomobili dik rampalarda çekmek konusunda biraz zorluk yaşayabiliyor. Sürüş özellikleri anlamında i20 Active için daha önce testini yaptığım i20'den daha farklı bir şeyler söylemeyeceğim. Yani yine süspansiyonlarının konfor odaklı olduğunu, özellikle düz yolda iyi bir konfor sunduğunu söyleyebilirim. Ama bozuk zeminlerden geçtiğiniz zamanlarda özellikle arka aks darbeleri emmekte biraz zorlanabiliyor ve sesli çalışıyor. Düz yolda olmasa da bu Active'in üstündeki 17 inçlik jantlar ve daha düşük profilli lastikler neticesinde de bozuk zeminler üstünde ilerlerken o sertliği biraz daha fazla hissediyorsunuz. Direksiyon günlük kullanım beklentilerini karşılıyor, ama elektrikli olan yapısı neticesinde hisleri bence oldukça yapay. Makul hızlarda ve makul devirlerde iç mekanın sessiz olduğunu söylemem lazım. Gelelim son olarak da i20 Active'in yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve bu süreçte 350 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 9.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabi yüksek gelebilir, ama bu aracın sonuçta turbo beslemeli ve 120 beygir gücünde bir motora sahip olduğunu unutmamak lazım. Benim kullandığım sürenin çoğunluğu trafikte, İstanbul trafiğinde geçtiği için bu değeri ben kabul edilebilir olarak görüyorum. Eğer otoyolda ve açık trafikte geçireceğiniz süre artarsa bu değerin 1-1,5 litre aşağılara düşeceğini de söyleyebilirim. i20 Active sürüş özellikleri anlamında standart diğer i20'lerden kesinlikle farklı şeyler sunmuyor. Ama görünüm anlamında bana sorarsanız kesinlikle daha albenili ve zengin görünmeyi başarıyor. Fiyat kıyaslaması yapacak olursak bu 1 litrelik turbo beslemeli benzinli motor diğer i20'lerde satılmadığı için kıyaslamamızı 1.4 benzinli otomatik üstünden yapabiliriz. Bu ikili arasında baktığımız zaman i20 Active diğer versiyonlardan 4000 TL daha pahalıya satılıyor. Fakat işin içine fiyat konusu girdiği zaman orada işler biraz karışabiliyor. Çünkü bu fiyat seviyesinde Volkswagen Polo 1.2 TSI DSG şanzımanlı versiyonu da alabiliyor olmanız kafaların karışmasına neden olabiliyor. Yani tabii ki sonuçta sizin beklentiniz neyse kararınızı ona göre vereceksiniz. Ama i20 Active'in beklentileri sonuna kadar karşılayabilecek özelliklere sahip olduğunu söylemem lazım.
Görüşmek üzere.